Bir yerlerde ikinizin ya da üçüz kardeşinizin iki tanesinin var olduğunu düşünsenize. Kulağa çok ilginç geliyor, öyle değil mi? Yıllar boyunca birbirinizi hiç tanımamak, en acısı da bir deney uğruna birbirinizden kopmak oldukça kötü bir durum olsa da maalesef ki bu zorluğu yaşayan üçüzler var. Birbirlerini ne zaman bulduklarını, en önemlisi nasıl bulduklarını deneyin amacına gelin birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce ise eğer videomuz hoşunuza giderse beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bundan tam 62 sene önce genç ve bekar bir anne dördüncülerini kucağına almıştı. Doğum sırasında kötü giden bir durum sebebiyle dördüncü bebeği kurtaramadılar ve dördüncü bebek oracıkta hayatını kaybetti. Sağlıklı doğan diğer 3 bebek ise New York'ta bulunan bir evlatlık edinme merkezi tarafından farklı ailelere evlatlık verildiler. Üçüzlerin isimlerini sırasıyla söylemem gerekirse David, Eddie ve Robert'tı. Sahiplenen ebeveynler ise rastgele bir şekilde seçilmemişti. Ailelerin sosyoekonomik durumları birbirlerinden oldukça farklıydı. Daha önce de aynı kurumda evlat edindikleri için kurum o aileler hakkında tüm bilgilere sahipti. Üçüz kardeşleri birbirlerinden ayırmak oldukça yanlış bir davranış, öyle değil mi? Bu durum bir psikiyatrist tarafından gerçekleşmişti. Üç ailenin de birbirinden ayrılmış üçüz kardeşleri evlatlık edindiklerinden haberi yoktu. Bu yüzden çocukları sahiplenirken hiç şüphelenmeden imzalarını atmışlardı. Ama araştırmacılar zamanla ailelerde şüphe uyandırmaya başlamıştı. Çünkü neredeyse her yıl eve araştırmacılar geliyor ve çocukların gelişimini, zekasını ve davranışlarını gözlemliyorlardı. Yaşanan bu durum ailenin oldukça garibine gitmişti. Bu durum üzerine direkt kurumla iletişime geçmişlerdi. Kurumdaki kişiler ise araştırmaların çocukların gelişimini ölçmek adına yaptıklarını ve sıradan bir çalışma olduğunu söyleyerek ailelerin akıllarındaki soru işaretini ortadan kaldırmışlardı. Üçüz kardeşler 19 yaşına gelmişlerdi ve içlerinden Robert New York'ta bulunan bir yüksek okula kaydolmuştu. Okula girer girmez tanımadığı insanlar kendisini tanıyormuş gibi selam veriyor ve ona Eddie diye sesleniyorlardı. Robert bu duruma oldukça şaşırmıştı. Çünkü öğrencileri ilk defa görüyordu ve davranışlarından hiçbir şey anlamıyordu. Ta ki Robert ve Eddie'nin ortak arkadaşı olan bir kişinin gelip onları tanıştırmasını sağlayana dek. İki kardeşin birbirlerini görmesi, aynaya bakıyormuş hissine kapılmalarını sağlamıştı. Sadece dış görünüş olarak benzemiyorlardı. Beğendikleri filmden yaptıkları spora kadar aynı aktivitelerle uğraşıyorlardı. İki kardeşin birbirini buluşunu gazeteciler hemen manşet haline getirmişti. Ülkenin başka yerinde yaşayan bir genç, gazetede gördüğü kardeşlerle kendisinin aynı olduğunu fark edince hiç vakit kaybetmeden araştırmaya başladı. Onlarla aynı evlatlık kurumundan ayrıldığını ve doğum tarihlerinin aynı olması sonucu üçüz olduklarını anladı. Büyük an gelmişti. Kardeşlerin üçü de birbirlerini bulmuş ve bol bol vakit geçirmeye başlamışlardı. Hatta üçüzler adında bir restoran kurmuş ve işletmeye bile başlamışlardı. İşle uğraşmanın yanında onları neden ayırdıklarını ve kimin ayırdığını öğrenmek için araştırmaya başladılar. Sonuç üçüzlerin şok geçirmelerine sebep olmuştu. Araştırmaları sonucu evlatlık kurumundaki psikiyatristin üçüzleri ayırmasındaki sebep ayrı ve farklı koşullarda büyüdüklerinde ne tür davrandıklarını ölçmek adınaydı. Yani psikiyatrist deney uğruna 19 yıl üçüz kardeşleri birbirlerine hasret bırakmışlardı. Psikiyatrist sadece Robert, David ve Eddie'yi ayırmamıştı. Birçok üçüz ve ikiz kardeşi deney uğruna ayırarak birbirlerine hasret bırakmıştı. Deney 1980 yılında tamamlanmıştı. Fakat o zamanda bile deneyle ilgili birçok sorunun akıl kurcalamasına rağmen yanıtsız kaldı. Çünkü psikiyatrist hayatını kaybettiği için ve belgeler de mühürlü olduğu için 2065 yılına kadar çalışmanın tamamı saklı bir şekilde kalacak ve öğrenilmeyecek. Bu yüzden maalesef ki sizlere daha detaylı bilgi veremeyeceğim. Üçüzler birbirleriyle daha fazla vakit geçirdikten sonra aslında o kadar iyi anlaşamadıklarını fark ettiler ve üç kardeş de psikolojik sıkıntılar çekmeye başladılar. Robert artık aşıkları üçüzler restoranında çalışmak istemiyor ve avukat olmak istiyordu. Bu kararının ardından restorandan ayrıldı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte avukatlık yaparak kendisine yol çizdi. Eddie yaşadıklarından sonra toparlanamadı ve 33 yaşında intihar ederek hayatına son verdi. David ise iki çocuğu ve eşiyle birlikte sigorta işinde çalışarak geleceğine devam etti. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ve eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.